Merhaba, ben Öykü. Ben Övgü. 10. bölüme geldik programımızda ve bu bizi çok heyecanlandırıyor. Umarım sizi de heyecanlandırıyordur. Yeni gelenler için hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Ve bizi başından beri takip eden... Başından ya da ortasından ya da şimdi bize katılanlar için çok teşekkür ederiz. Hepiniz hoş geldiniz. Kendimizi hemen kısaca tanıtalım. İkimiz de doktorlarımızı yeni bitirdik. Ve bu Madalyonun 200'ü programında da dizilere ve filmlere hem akademik hem de izleyici gözünden baktığımız bir seri ortaya koyuyoruz. Bir program yapıyoruz. Aynen. Hem videocast hem de podcast olarak paylaşıyoruz. İsterseniz Apple Podcast ve Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. İzlemek isterseniz de YouTube'dan izlemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınız için de çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok hoşumuza gidiyor. Hem konuşma, tartışma başlatmış oluyoruz. Hem de herkes birbiriyle de konuşabiliyor. Bu yüzden de yorumlarınızı, sorularımıza cevap verirken İşte kendi aklınıza gelen fikirlerde hemen yazabilirsiniz. Ayrıca biz sosyal medya hesaplarımızdan da burayı bırakıyoruz. Veya dinleyenler için de söyleyelim. Ovgu and Öykü olarak, Övgü ve Öykü. Zamanında blog açmıştık. Onun için İngilizce açmıştık. Blogumuza da geri döndük. Ona da bakabilirsiniz. Her şeyi buraya bırakalım. Bölüme de öyle başlayalım. Evet. Dizilerde toksik ilişkiler çok fazla dikkatimizi çekmeye başladı. Sadece bizim değil, eminiz sizin de çekiyordur. Bu konuda konuşacağız. Bunu hem akademik olarak hem de farklı bakış açılarıyla inceleyeceğiz. Sonra da Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir yorumlarımızı da paylaştıktan sonra kapatacağız. Ama tabii ki farklı dizilerden de örnekler veriyor olacağız. Ekranlarda toksik ilişkiler neden bu kadar dikkatimizi çekiyor? Önce aslında Övgü güzel bir soruyla başladı ama ben de yine başka bir soruyla açmak istiyorum bölümü. Sizin aklınızda hangi dizi ilişkileri kaldı? Şu çift çok iyiydi ya da şunların arkadaşları çok iyiydi ya da iyiydi anlamında değil de en çok aklımda kalan bu. Şu sahne çok etkileyiciydi. Çünkü toksik olduğunu düşündüğümüz ilişkiler belki de aslında daha çok akılda kalıyor. Bunu düşünmüş müydün bilmiyorum. Düşünmemiştim. Olabilir. Evet. Toksik olduğunu düşündüğümüz ilişkiler daha çok çatışma barındırıyor çünkü. Toksik ilişki derken neden bahsediyoruz? Aslında bu özellikle son zamanlarda çok fazla duyduğumuz bir tanım olmaya başladı. Toksik, zehirli demek. Zehirli ilişkiler yani birbirlerine zarar veren, birbirini yıpratan ilişkiler. Biraz bunu daha çok duymamızın bir sebebi de sosyal medyada özellikle çok fazla psikologların anlatmasıyla beraber biraz daha ilişkilere ve kendimize, insanlarla iletişimimize daha çok odaklandığımız bir dönem oldu. Kesinlikle sosyal medyanın çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki de çıkan kişisel gelişim kitaplarının, psikoloji kitaplarının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet, eskiden olduğumuzdan daha bilinçliyiz. Herkes kendini analiz edemez. Ona vazgeçtim, söylemiyorum. Ama birçok kişi birbirlerini daha çok analiz ediyor diyebilirim. Toksik ilişkiler nelerdir diye düşündüğümüz zaman mesela kıskançlık, manipülatif davranışlar, psikolojik şiddet, bence sürekli dalga geçme. Şu da bir toksik ilişki mesela. Sen bir şeyden rahatsız olduğun zaman karşıdaki kişinin "Sen bunu abartıyorsun ya" gibi senin duygularını ve düşüncelerini küçümsemesi, ciddiye almaması vesaire. Şimdi konumuz psikolojik açılımlar ve incelemeler değil. Ama yine de böyle bir kısaca bir özetle girelim. Ondan sonra da konumuza geçelim. Şimdi neden toksik ilişkiler bu kadar fazla dizilerde gözümüze batıyor ve bu kadar çok kullanılıyor? Bence sadece Türk dizilerinde değil, yabancı dizilerde de çok karşımıza çıkıyor. Aslında Övgü biraz önce söyledi. En önemli, en temel sebebi çatışmayı vermek. Sizin aklınıza gelen toksik ilişkiyi anlatan dizi mesela ne oluyor? Benim direkt en yakın zamanda Yalı Çapkını. Bence çok toksik bir ilişkiydi. Evet, her şeyiyle. İki karakter de ayrı ayrı ilginç vakalardı bence. Zaten psikolojik bir temelden oluşturulmuş bir diziydi galiba. Yanılmıyorsam. Değil mi? Evet öyle. Çatışma aslında toksik ilişkilerle en kolay şekilde kuruluyor. Çatışmadan kastımız hikaye. Bir hikaye anlatırken çatışma olmadan anlatamıyoruz. Ama bu çatışma kavga etmek veya işte itişmek, kakışmak değil. O çatışma, nasıl anlatırsın çatışmayı en güzel şekilde? Bence hikayeyi ortaya çıkaracak, merak duygusunu büyütecek bir ilişki hali mi desem? Akademik tanımını vermek daha mı doğru olur acaba? Hikayedeki dramatik anlaşmazlık veya uyuşmazlığa çatışma diyoruz ama bu çatışma sadece iki karakter arasında olmuyor. Bazen kişinin kendisiyle mesela bir ikilime girmesi de kişinin kendisiyle yaşadığı çatışma oluyor. Doğayla olan çatışmayı anlatan çok ünlü bir film var. Into the Wild. O bence en temel doğa çatışması. Aile içi çatışmaları çok görüyoruz ekranlarda. Sadece dizilerde değil, filmlerde de. Yani aslında çatışmayı en kolay vermek iki karakterin o toksik ilişkisini anlatmak gibi ya da bir kavgasını göstermek gibi görünüyor. Bilmiyorum, bana bu birazcık
bir anlamda kolaya kaçmak geliyor. Mesela toksik ilişki olmayan bir dizi de yokmuş gibi geliyor da. Ya kolaya kaçmak değil de mesela anlatacağın mesele buysa Evet, o zaman meselen önemli. bu zaten. Doğru. Yani hikaye çatısını kurduktan sonra onun sürekliliğini sağlamak olsun. Mesela karakterleri birbirinden ayrıştırmak için yüklediğin özelliklerin getirdiği bir yani çatışma da olabilir. Yani mesela bir karakteri çok inatçı dediysek onun en önemli ayrıştırıcı özelliği o çok inatçı oluşuysa tabii ki de onun diğer karakterler üzerindeki inadını biraz toksikleştirerek gösterebiliriz. Özellikle daha uçlara çekmek istiyorsak ki uçlara çekildiği zaman karakterler, olaylar daha çok dikkat çekiyor yani. Bu arada en sakin, en aile dizisi dediğimiz, en tatlış dizilerde bile çatışma var. Tabii, bir çocuk filminde, bir animasyon filminde bile bir çatışma var. Özellikle uçlarda gitmesi, karakterlerin ve olayların yazma konusunda da çok büyük bir alan açıyor. Yani daha fazla konu açıyor. Evet, çıkmaya da sebep olabiliyor gerçekçilikten ve bilmiyorum bence biraz daha Belki de özellikle... daha gerçekçi oluyor. Belki de olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence gerçek hayatta da çok fazla toksik ilişki var. Yani sadece romantik ilişki anlamında söylemiyorum. Hani aile içinde de çok fazla var. Arkadaşlıklarda, iş hayatında. O yüzden belki bunları ekranda görmek insanlara şu açıdan da çekici geliyor. Kim ne yaptı? Onun karşılığında öbürü ne yapacak? Ya da benim yaşadığımı yaşayan da varmış diyebilirler. Olabilir. Ya da mesela farklı bir dünya olduğu için de çekici gelebilir. Ben biraz örneklerle gitmek istiyorum. Mesela Hayat Şarkısı'nda Hülya ve Kerim'in ilişkisinde yani başroldeki Burcu Biricik ve Birkan Sokullu'nun oynadığı o karakterlerde Burcu Biricik aslında zorla evlendirdiği ve aslında hakimiyeti kurup da istediğini bir şekilde yaptıran bir karakterdi. Arkadan ne oyunlar çeviriyordu. İzleyen varsa bence çok efsane bir karakterdi. Bence de. Anti kahraman dediğimiz kötü bir karakter gibi aslında. Diğer bir taraftan da hak verdiğin, acıdığın, sevmediğin ama sevdiğin, başarılı olmasını istediğin ama olmayınca da keyiflendiğin çok değişik bir karakterdi. Ve çok başarılı işlenmiş bir diziydi. Orada mesela zoraki evlilik var ki bunu yapmayan var mı? Zoraki evliliğin işlenmediği bir dizi yok gibi. Çok fazla dizide var. Tabii işin içinde zoraki bir evlilik varsa orada toksik ilişki de oluyor. Tabii evet. En yakın zamanda Fadime ile İso'nun evlenmesi bile zoraki bir evlilik ama orada biraz şartlar dolayı diye düşünüyorum. Yani toksik ilişki şu an var diyebilir miyiz? Birbirlerine sadece zıtlaşan iki karakter görüyoruz. Ama herhangi zıtlaşan iki karakter değil. İlk başına dön mesela. Doğru. Taşacak bu denizdeki İso ve Fadime'den bahsediyoruz. En başta İso'nun Fadime'yi kaçırması, onu annesiyle beraber alıkoyması, Zarife'nin ona yaptığı çirkin davranışlar. Ve şimdi de kendine evlenmek için zorunlu tutması. Aslında onu kurtarmak için evleniyor. Orada bir şeylik var tabii ama toksiklik de buradan geliyor ya. Bence asıl toksiklik o psikolojik şiddet tarafıdır. Çünkü tam olarak bir insan kötüyse, bir karakter kötüyse kötüdür ve hani net bir şekilde onu sevmeyebilirsin. Ama bir karakter hem iyi hem kötüyse, bazen iyi bazen kötüyse o zaman onu hem sevip hem nefret edebiliyorsun ve işte duyguların alt üst oluyor ve belki de o şekilde manipüle ediliyorsun. Bu da aynen toksik ilişkinin temeli yani. Evet aslında işte tam olarak hem sevip hem nefret etme deyince yine taşacak bu denizde aklıma Oruç'la Eleni geldi. Eleni aslında Oruç'u seviyor ama onun kendine iyi gelmeyeceğini de biliyor. Gelmediğini de yaşayarak da gördü. Ama hala hani ona kıyamıyorum diyebiliyor. Yan yana olduğunda sana iyi gelmeyeceğin biriyle yan yana olmaya devam etme dürtüsü bence toksik ilişkinin de göstergesi olmuş oluyor. Bence hatta Esme ile Adil de toksik. Acayip toksik hem de. Evet. Söyleyeyim mi neden? Söyle. Esme ilk bölümde bile kızdı vurdu. Evet. Nasıl bir şey bu? Evet. Bölüm sonunda tekrar geleceğiz. Evet. O yüzden bunu geçiyorum. Gilmore Girls'e gelmek istiyorum. Yabancı bir dizi olarak. Toksik ilişkiler konusunda. Mesela Rory ve Dean. Bence Rory'nin bütün ilişkileri toksikti. Evet. Kesinlikle. Bak toksik olmayan bir ilişkisi var mı? Yok. Gerçekten. En baştan başlayalım. Bak Rory ve Dean. Dean onu çok kıskanıyor. Ve Rory başarılı oldukça bundan rahatsızlık duyuyor. Bu bir kere çok büyük bir olay. Yani başarısından dolayı ve Rory'nin zenginliğinden dolayı bir aşağılık duygusu hissedip kendini ona denk göremediği için pasif agresif davranıyor. Evet çok pasif agresif ve sürekli hesap sorar gibi bir tavır ediniyor. Aslında Gilmore Girls'ü çok seviyorum ve çok özledim. Bunun hakkında da sadece Gilmore Girls hakkında bile
bir bölüm yapabiliriz. Kesinlikle. Gilmore Girls sevenler buraya yorumlara bekleriz. Jess de aynı şekilde toksik. Özellikle duygusal olarak ulaşılamama konusunda. İletişim kurulamama konusunda. Çok benzemeyen ama yine duygusal olarak ulaşılamayan ve çok fazla duygularını paylaşmayan başka bir karaktere, Uzak Şehir'deki Cihan karakterine gideceğim. Çok alakasız iki dizi, çok alakasız iki karakter ama Şimdi orada da Logan'ı konuşmadan Gilmore Girls'ü burada bitiremeyiz. bitirmeyeceğiz. Burada direkt söyleyeceğim, tekrar Gilmore Girls'e döneceğim. Cihan da mesela duygularını tam olarak söylemiyor. Travmatik bir karakter ve hani kendini ifade etmekte çok zorlanıyor. Bunu da hani sen toksik olarak görebilir misin? Bilmiyorum Yani biz yani Uzak de. Şehir'in şu anda 12. bölümüne geldik. Cihan'ın çok... Bence bunu siz yazabilirsiniz. Cihan Cihan sizce toksik biri toksik mi? bir karakter mi? Cihan Alboray'la Alya'nın ilişkisi toksik mi? Bence ilk başta Cihan'ın aslında kardeşiyle eskiden evli olmuş olması da ya işte abisiyle. Ve kızı zorla kendine mahkum etmesi ve evlenmiş. evlenmesi Orada da ve zoraki evlilik evde var. tutması, toksiklik var yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Duymak isterim. Kısaca Logan'a da gelelim. Gilmore Rory Girls'deki Rory ve Logan ilişkisi. Zaten Logan baştan başa toksik bir ilişki. Yani gerçekten Yani bu konuda gerçekten Küçüklüğümün sadece aşkı olsa da eskiden çok severdi. Övgü böyle Ben de Logan evet. hayranıydı. küçükken onları çok çok severdim ama büyüyüp de ikinci kez izlediğim zaman çok yanlış bir ilişki olduğunu görebiliyorum. Hatta Rory'nin bence sonra Netflix'e tekrar bir film yapıldı ya, oradaki diğer ilişkisi de çok toksik. Bu sefer de Rory toksik. Yani Rory'nin aslında toksik olmayan bir ilişkisi yokmuş. Mesela Logan neden toksik diyorsun? Bir kere ciddi bir ilişki istemeyip de Rory'yi buna mecbur bırakıyor. bırakması. Rory onunla olmak için ciddi takılmamak zorunda hissediyor. Bence Çok fazla manipüle ediyor evet Rory'yi. ve tamamen kötü bir örnek oluşturuyor. Çok serseri, yarınını düşünmeyen, tam bir zengin züppesi diyebiliriz Ve bence. Rory'ye iyi gelmiyor. Bunu görüyoruz. Evet, ama izlemesi keyifli mi? Çok keyifli. Evet. Bak burada da onu görüyoruz yani. Hep de dizilerde bu daha serseri olan erkekler daha gelgitli ilişki yaşattığı için, o da toksik bir ilişki olduğu için daha çok yukarılara çıkarıp daha çok aşağılara vurduğu için de o duygusal şeyi kullanıyorlar aslında. Dizide bence çok işe yarayan bir formül. Çünkü dediğin gibi hem yukarı çıkarıyor hem aşağı indiriyor hem de çok fazla da konu olasılığı da veriyor. Çok Sürprizlerle sağlıklı, dolu. çok gerçekten sevgi dolu, iyi bir ilişki izlemenin bir noktada sıkıcı gelebilir. O zaman hep dışarıdan gelen olaylarla, bir şeylerle sınanması gerekiyor karakterlerin. Ama biz her zaman seyirciler ana karakterlerin ayrılıp barışmasını daha çok seviyoruz. Bilmeseniz de, farkında olmasanız da karakterlerin aslında ayrılıp barışması, küsüp tekrar bir araya gelmesi bu izlenebilirliği, reytingi hep pozitif yönde etkileyen şeyler. Doğru yapıldığı zaman tabii, hep demeyelim de. Hemen Gilmore Girls'ü kapatmadan önce Lorelai'nin ilişkileri de aslında oldukça bence manipülasyonun olduğu. Evet, Christopher mesela. Christopher, Max Medina. Max Medina ve aslında Luke. çok iyi bir karakterdi. Hayır, Max iyi. Orada Lorelai Toksik. Diziyi bilmeyenler için sıkıcılaşmamak için çok fazla derine inmiyoruz ama mesela Luke toksik mi? Luke'un zor olduğu kısımlar var ama çok Toksik da... diyebilir miyiz? Evet, Bilmiyorum. bunu da yorumlarda yazabilirsiniz. Yazmak isteyen varsa. Mesela You dizisi direkt. O artık toksik o değil. Toksik de değil. O artık korku başka bir filmi seviye. bence. Ya da Gossip Girl. Çok toksik aynen. arkadaş ilişkilerinin olduğu, bayağı bir sıkıntılı ilişkilerin olduğu bir dizi. Her yönden, aile açısından, arkadaş açısından, statü açısından, romantik ilişkiler açısından, işte toksik ilişki dediniz mi o dizi bence. Ben burada belki de hani şaşırtıcı bir şey de söyleyebilirim. Sitcomlarda da çok fazla toksitisi de var. O da şöyle, mesela Big Bang Theory'de Raj'la Howard'ın ilişkisi, bence onlarınki de toksik. Howard sürekli Raj'la dalga geçiyor, aşağılıyor. Belki de erkeklerin ilişkisinde çok fazla böyle şeyler olduğu için de olabilir, bilmiyorum ama bir bölümde de bundan bahsediyorlardı. Raj hani benim güvensizliğim senin yüzünden diyordu. Çünkü gerçekten çok fazla dalga geçme ve aşağılayarak iletişim kurma var. Ama bu benim iletişim şeklim diyor Howard. Bence gerçek hayatta da çok fazla dalga geçen ve herkesle dalga geçerek espri yapıp, dalga geçerek komiklik yapan bir sürü insan var. Bence bu da toksik. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Aklıma ne geliyor biliyor musun bak? Louis diye bir tane çizgi film vardı, hatırlar mısınız? Afacan Louis diye. Buraya da fotoğrafını koyarız. Çok severdik biz. Orada bir tane bölüm vardı. Louis bir tane stand-up komedyenine hayran oluyordu. Onunla tanışıyordu galiba, değil mi? Evet. Ama ondan sonra onu tanıdığı zaman aslında adamın herkesi aşağılayarak, herkesle dalga görerek geçerek, belki. küçük görerek
komedi yaptığını fark ediyordu. Ve küçücük o çocukla da dalga geçip komedi yapıyordu, hatırlıyor musun? Ve onu küçük düşürüyordu. Ve o anda Louis fark ediyordu. Asıl komedi böyle mi yapılır diye. Ki bu da çok ilginç çünkü Louis'i yapan kişi de aslında kendi küçüklüğünü yapıyor ve kendisi de komedyen. Bence komedi birilerini aşağılayarak yapılınca toksik oluyor. Benim düşüncem bu. Orada ince bir çizgi var. Bazıları çok güzel yapabiliyor. Bu başkalarına ofensif mizah. Bir bölümümüz mizah olsun istiyorsan. Tamam. Başkalarına laf atarak komedi yapmanın güzel ince bir çizgisi var. Bazıları güzel yapabiliyor. O şeyi koruyabiliyor. Saygıyı mı desem? Dengeyi koruyabiliyor. Ama Evet. bence çoğu insan hani espri yapacağım, mizah yapacağım diye çok kırıcı veya çok toksik davranabiliyorlar. Evet. Bilmem ve siz ne Hollywood'da da çok düşünüyorsunuz? örneği var bunun. Sadece komedide değil ama eğlence sektöründe aslında tüm iş yerlerinde kibir ve aşağılama, ego, Evet. başkalarını dalga geçerek üste çıkma çabası birçok kişiyi anlatan bir tanım bu. Kesinlikle. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyoruz. Çok alakasızmış gibi geliyor ama toksik deyince bahsetmeden geçemedim. Ve tabii ki de bu duygusal iniş çıkışlar ilişkilerde hemen konuya o kadar hızlı geri döndüm ki. Evet. Bağımlılık da yaratıyor. Bu günlük hayatımızda da görebileceğimiz bir şey. Ve o bağımlılık izleyicide de yaratılıyor. Yani mesela biz bir Yalı Çapkın'da mesela... Ay karakterlerin adını unuttum. Ay ben de unuttum. Başroldeki iki karakterin Yalı Çapkın'ında. Bakayım mı? Bak. Seyran. Seyran'la Ferit. Seyran ve Ferit'in ilişkisinde de birbirlerine çektirdikleri acı ve psikolojik şiddet sonucunda onlar da birbirlerine bağımlı oluyorlar aslında. Çünkü birçok uzaklaşıp birçok yakınlaşıp biz de izleyici olarak onlarla o duygusal dalgalanmada sürükleniyoruz. Peki bir şey daha söyleyeceğim şimdi yeni konuya geçmeden önce. Sizce bu yeni bir şey mi? Artık televizyonlarda, sinemada, yabancı, Türk fark etmez. Daha çok gördüğümüz bir konu mu bu toksik ilişkiler? Yoksa hep var mıydı? Size soruyorum. 5 saniye veriyorum. Sonra da sen cevaplıyorsun. Aynen ben söylüyorum. Bence değil. Evet yani eski dizilerde de görüyoruz. Asmalı Konak. İzlemeyeniniz varsa izleyiniz bence. Bence de. Efsane dizilerden. Türk dizilerinin efsanelerinden biridir. Teğmen ile Bahar'ın ilişkisi çok toksik mesela. Aynen. Ama çok büyük bir aşk. Çok duygusu yüksek. Gel git çok yüksek bir aşk. Eski bir dizi olarak. Mesela Avrupa Yakası da eski bir dizi ve sitcom olmasına rağmen orada da birçok karakter çok toksik. Mesela arkadaşlık ilişkilerinde de öyleler. Aşk ilişkilerinde de öyleler. Şahika karakteri. Evet. Orada da komedi ortaya o şekilde çıkıyor. Şimdi onu diyorum. Çok güzel, mutlu ve iyi birbirlerine gerçekten destek olan bir arkadaş grubu toksik olmadan kendini izlettirebilir mi? Bence bu çok güzel bir soru. Bence bu çok büyük bir challenge, çok büyük bir Zorluk diyebiliriz. yazarlar Evet. için bence. Bir sınav gibi bir şey değil mi? Aynen gerçekten toksik olmayan bir ilişkiyle bir hikaye anlatmak romantik olur, arkadaşlık olur, aile olur. Bence çok zor. Yani aslında işte o çatışmayı verip de hikayeyi çeken şeylerden biri de bu. Mesela aramızda kalsın güzel günler gibi daha sakin aile işlerinde toksik ilişkiler var mı? Güzel bir soru. Ah bizim en sevdiğimiz diziler aramızda Mesela kalsın. aramızda çok kalsın severiz. çok severim. O da bir aile ilişkisi aslında var. Çok var. Mesela Binur Kaya'nın oynadığı karakterle onun erkek kardeşini oynayan Caner Cindoruk'un arasındaki ilişki de toksik. Toksik. Duygu sömürüsüyle onu orada tutmaya çalışma mesela. Evet ya da mesela üniversiteyi kazandığında söyleme gibi. Söylememek, bilgilerini gizli tutmak, özel hayata çok ciddi müdahalelerde bulunmak. Aslında her dizide bunu görebiliriz. Evet. Yani Aslında hayatın her yerinde var bu. bence normalde hani iyi insanlar da zaman zaman toksik davranabiliyorlar. Ve bunun bir spektrumu var bence. Yani bir çok toksiklik, çok ya Aynen. da çok az toksiklik. Ya da mesela bir insan kötü davrandıktan sonra yaptığı şeyin yanlış olduğunu fark ettikten sonra gelip özür dileyip ya da bunu düzeltebiliyorsa o zaman o kısa dönemlik bir şey olmuş oluyor ve ne düzeltmiş oluyor. Gerçek hayattan bahsediyorum. Bazıları hiç özür dileyemez mesela. Onun direkt toksik olduğunu görebiliriz. Çok fazla toksik dedik ya. Şu Evet videoda ya. ne kadar dedik bilmiyorum ama bundan bahsedince akademik olarak mesela toksik maskülinite konusu var. Çok fazla bu maskülinite, feminiteye girmek istemiyorum. Çünkü onlar başlı başına konular. Ama ucundan bir değinmek istiyorum bundan bahsedince. Mesela hegemonik maskülinitede erkeğin sürekli gücü üstünde tutmak istemesi ve daha baskıcı bir tavırla kadın karakterlerin hayatında var olması bu konuları hep akademide konuşulur bir konu haline getiriyor.
Aslında Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir gibi biraz daha geleneksel, Ataerkil, daha ataerkil. Öyle dizilerde çok fazla görüyoruz. Mesela Evet. Halef çok tartışılıyor son zamanlarda. Evet. Oradaki erkeğin çok böyle İki kadın yükseltilmesi. karakterin erkek için yarışması. Ya da mesela Taşacak Bu Deniz'de bütün kararları aile reisi olan erkeğin vermesi. Yani evet. Ay, kadınlar da alttan kendi bildiklerini yapıyorlar ama ama yani genel olarak baktığımız zaman daha maskülen işler diyebiliriz. Uzak Şehir'de mesela. Gerçi orada bir anne karakteri de var yine. Evet. Ana erkillik de var orada. Var. Mesela Asmalı Konak'ta da var. Orada da mesela anne figürünün yine bir gücünü görüyorduk ama işte o acaba anne figürü, anne olarak güç sahibi olmak ayrı, kadın olarak güç sahibi olmak ayrı ya. Ve anne olarak güç sahibiler çünkü oğulları var. Yani Evet. erkek üzerinden kadın olarak güç sahibi olmuş oluyorlar. Bunlar çok başka konular. Evet, o yüzden bambaşka. buraya daha fazla girmeyelim. Evet ama bunlar da toksik ilişkilerin akademik olarak nasıl bakılabileceği konusunda farklı başlıklar Aynen. sunuyorlar. Genişletilebilir yani. Peki kültürler arası değişiyor mu diye soracağım. Gerçi bunu cevapladık. Bunu konuştuk evet. Evet, çünkü Aslında- yabancı dizilerde de var toksik ilişkiler ve bu tamamen hikayenin kuruluşuyla alakalı. Yani çatıyı kurup, çatışmayı kurup, karakterleri birbirleriyle iletişime sokmak da aslında çoğu işte, hatta hepsinde bir kısmında bile olsa bir toksik ilişkiyi barındırıyor. Bence artık toplumumuz bunu görmekte ve analiz etmekte biraz daha bilgili. Özellikle televizyon dizilerinde herkesin çok fazla haşır neşir olduğu ve sürekli izleyebildiği dizilerde toksik ilişkilerin olması sizce nasıl etkiliyor? Yani bunu normalleştiriyor mu yoksa buna gözümüzü mü açıyor? Aşkı olmaması gerektiği gibi izlediğimiz zaman hani aşk böyle olmamalı, daha güvenli, daha sevgi dolu olmalı diye düşünüp uyanıyor muyuz? Yoksa ya ben de bunu yaşıyorum işte bizimki gerçek aşk gibi mi düşündürtüyor? Bence bu çok tricky bir şey. Yani bu Bir çok şey söyleyeyim tehlikeli mi? bir şey. Büyük bir iddiada bulunacağım. Diyorum ki dijital işlerde bence onun farkına vardırtırılıyoruz ve daha kolay varıyoruz. Ama televizyon işlerinde işte varmıyoruz. Hatta belki yazarlar bile fark etmeden daha kolay yazıyorlar. Mesela televizyonda gördüğümüz bir aşk ilişkisinde biz toksik gördüğümüz zaman bu bir toksik ilişki diye sınıflandırmıyoruz ama mesela İlk ve Son dizisi Aynısı geldi aklıma şu an. dijital bir işte oradaki ilişkinin direkt toksik olarak tanıtımı bile o şekilde yapılıyor ve o şekilde sınıflandırıyoruz, onu izliyoruz. Ama mesela bir uzak şehirde Taşacak Bu Deniz'deki bir ilişkiyi izlerken veya onlar yazarken bakın bu bir toksik ilişki, nasıl da heyecanlı olacak gibi yazmıyorlar. Televizyonda biz mükemmel aşkı ve hiç birbirinden kopmayan karakterleri görmek istiyoruz. Hatalarıyla beraber kabul edip onu normal görmek mi istiyoruz? Hayır, bence televizyonda gördüğümüz şeyde biz duygudan duyguya sürüklenmek, bir oraya savrulmak, bir buraya savrulmak ve onların aşkıyla o duygulara girmek istiyoruz. O da bence toksikliği gerektiriyor. Ve bence yazarlar bunu içgüdüsel olarak yapıyorlar. Olabilir. Çünkü tutan şey bu. Hikaye oluşturan şey de bu. Evet, şimdi gelelim dizi yorumlarımıza. Evet. Şimdi Uzak Şehir'de 12. bölümde izledik. Şimdi 11-12'den bahsedeceğim. Ben çok ilginç bir şekilde Cihan Albora'yı ve Alya'yı da yani Cihan'ı ve Alya'yı izlemeyi çok seviyorum. Birbirleriyle ilişkileri çok yumuşak ve çok sakin gidiyor. Ve şu an hani böyle inkar aşamasındalar. Tabii ki de birbirlerinden hoşlanamazlar ve gerçekten baktığınız zaman da çok garip yani. Ben de yadırgıyorum. Yani evet, o kardeş meselesi olmasaydı kolay alışırdık. Yani Ve şimdi neler seyirci olacağını olarak. çok iyi biliyorum. Mesela bende daha çok spoiler var övgüden. Ama yine de izlemek istiyorum. Nasıl oraya evrileceğini de görmek istiyorum. Ama şu an mesela ben sadece başrolleri izlemeyi daha çok seviyorum. Bir de mesela çok acı çekiyor. Sara Şaş'ın oynadığı hangisiydi? Nare. Nare karakteri çok acı çekiyor. Ona çok üzülüyorum. Biraz yoruyor gibi şu Evet. anda. Söyleyecektim. Bence Kaya'nın sevdiği Zerrin. Zerrin Zerrin'in de. ağlamadığı bir sahne yok. Evet. 12. bölümdeyiz. Her sahnede ağlıyor. Gerçekten öyle. Zor bir rol bence. Şunu söyleyecektim. Bence tabii ki de ilişkilerin doğası gereği bu da gerekli ama dizinin kendisi de öyle bir dizi. Çok yavaş ilerliyor Uzak Şehir. Ve aşkları da çok yavaş ilerliyor ya. 12. bölümdeyiz. Daha yeni birbirlerini merak etmeye başladılar. Ve aşkı merak üzerinden kuruyor ya. Bence o çok tatlı ve çok güzel olmuş. Çünkü birden duyguları yükselip de birden senden hoşlandığıma girmiyorlar. Daha merak ederek
giriyorlar olaya. Bence bu birçok dizide görmediğimiz Evet. bir dinamik diyebilirim. Birçok dizi o aşktan tutunmaya çalışıyor ama Uzak Şehir'de o kadar çok konu var ki onlara tutunurken diğer yandan aşkı geliştiriyor gibi. Bir de kabul etmesi zor bir aşk. Evet, seyirciyi de yavaş yavaş, çok yavaş alıştırıyor gibi. Şimdi Taşacak Bu Deniz yorumlarımıza gelelim. Evet. Taşacak Bu Deniz'in 13. bölümünü izledik. Bence çok keyifli bir bölümdü. Bence de güzel bir bölümdü. Özellikle tabii ki de bence bunu birçok Taşacak Bu Deniz izleyicisi hemfikirdir. En sevdiğim yer İso'nun Şerif'in yanındaymış gibi gözüküp sonra aslında Adil ve Orçun'un yanında olduğunu Evet. öğrendiğimiz sahne çok iyiydi. Bence Çok de. güzeldi. Harika bir plot twist oldu bence. Plot twist diyebiliriz buna değil mi? Bence evet. Onu da Yani daha önce olayların konuşmuştuk. seyrinin değiştiği bir nokta oldu ve bizi güzel kandırdılar. Beğendim. Çünkü İso'dan o bürünü de beklersin ya. Diğer bir yandan da şöyle bir şey var. İso'nun o anda Şerif'in yanında olması bence haklı bir şey, normal bir şey. Yani Tabii o canım, korumak istemesi. korumak istemesi, onların bir şey yapmadan onu oradan çıkarmak istemesi çok insani ve çok aslında doğru da bir şey. Ve mesela onun tarafına geçip onun için çalışması hatalı hani biliyoruz tabii. Ama çok saçma tarafları da vardı. Mesela Şirin'in her şeye rağmen Esme ile kucaklaşması bence gerçekçi değildi. Çünkü Bence de. çok oğluna bağlı bir insan. Ve her şeye rağmen de gel tamam sana kızmadım demesi bilmiyorum. Çok biraz saçma geldi bana. Yani evet Esme'yi sevdiğini biliyoruz ama orada her şeyi affedecek. Bir de şöyle oğlu hayatta şimdi ama hayatta kalmaya da bilirdi. Evet. Sonuçta hayatta kalmış olması Esme'nin yaptığı bir şey değil. O O sonucunu her türlü aynen o göze yaptı. alarak yaptı. O yüzden ben de onun kesinlikle gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Herkes Esme'ye karşı aşırı affedici, aşırı korumacı. Tamam ben de Esme'yi seviyorum. Hatta dizideki en sevdiğim karakterlerden biri. Deniz Baysal da çok tatlı oynuyor. Kesinlikle orada bir problem yok. Ama mesela herkesin o yeter ki hapis yatmasın ben yatarım diye böyle sırayla ben de yatarım ben de yatarım. Yani Ha, Çakır'ın karısı falan Çakır'ın dedi ya. karısı bile hani o tamam emir eri olduğu için. Orada bence Adil'e o kadar çok minnet duyuyorlar ki Adil hani çok zengin ve bir ağa gibi onlara hani kucak açmış, belki çok yardımda bulunmuş, iş vermiş, hayatlarında çok önemli şeylere dokunmuş bir insan olduğu için Adil'e olan minnetlerinden dolayı öyle diyorlar. Ona hadi bir derece anlayabiliyorum, bir derece. Ama bir de saçma. kabul edilmeyeceğini bilerek bir teklifte bulunuyorlar. Evet. Ha bir de de saçma. Hem saçma olduğunu söyleyeceğim. Şükriye karakterinin hapse girmeyi kabul etmesi de. Ama tehdit çok sıkı. Karakteri çıkaracaklarmış. Buna çok üzüldüm ben. Şükriye karakterinin çıkmasına üzüldüm. Ben adını bile unutmuştuk gerçi en son paylaştığımız shorts videosunda ama Aslında işte orada belki de bilmiyorum Bir neden tercih çıkıyor yaptılar bilmiyorum belki. ama kendisi istemiş. Kendisi yazmış galiba benim talebimle oldu demiş. Belki de istediği şeyi olmadı. Yani biraz iki boyutlu kaldı. Çok farklı izleyebilirdik. Onun torunuyla ilişkisini, kaldığı ikilemi görebilirdik. Mesela Eleni'yi öğrendiği zamanki afallayışını, bir sürü şey görebilirdik ama hep böyle dümdüz kaldı. iki boyutlu bir karakter olarak sadece tek bir hedefi Sevcan'la beraber o evliliği sağlamak, başka bir hedefi olmayan bir karaktermiş gibi. Aslında bence önemli şeyler de yaptı yani. Sevcan'ı Esme'nin üstünde tutması ve parayı çok önemsemesi yani karakter özellikleriydi ama mesela işte bu şey o karakter gibi. özelliğinin getirdiği fırsatlar vardı. Böyle bir karakter mesela Eleni öğrenince ne yapar? Düşünebilir, başka bir şeyler düşünebilir. Zarife mesela kötü bir karakter ama ona çok fazla ortam sağlanıp çok daha farklı şeylerde de görüyoruz onu. Zarife çok kötü. Zarife Zarife var ya of yani. Zarife o zehri içirdikten sonra Şerif'ten ne farkı kaldı? Evet. Sadece yöntemleri farklı. Aynılar yani. Zarife için seyir zevki var demiştim. Lafımı geri alıyorum. Seyir zevki olan kişi Yeşim Ceren Bozoğlu. Zarife'nin yok. Anlatabildim mi? Anladım. Onun ayrımını yapmamız gerekiyor. Evet. Zarife'ye çok kızdım. Çok sinirlendim. Sevcan'ı sevmememe rağmen çektikleri de tamam Sevcan da Eleni'ye yaptı ama ay herkes çok kötü burada ya. Evet. Ama yine de Sevcan'ı o şekilde görmek beni de rahatsız etti. Bir de şey diyecektim. Uzak şehirde de o evin yardımcısı olan Zeynep Kankon'daydı galiba. mesela onun diziden çıkmasını da istemesini de anlıyorum. Çünkü Çok iyi bir oyuncu. onun da hikayesi işlenmedi. Hatta Yalı Çapkın'ın da Öznur Selçeler'in de hikayesi işlenmedi. Bunun gibi sonradan çıkmak isteyen oyuncular bazen bence böyle vadi olup işlenmeyen oyuncular da Evet. bilmiyorum alakasız da olabilir çıkış sebepleri de.
Ben onların harcandığını düşünüyorum. Yazık oldular. Umarım çok fazla büyük dramdan çıkmaz ve hani arada Şükriye'nin çıkışını, diziden çıkışını dramsız, olabildiğince az dramla atlatırız. Ben çünkü aşırı böyle şey sevmiyorum. Çok aşırı ajitasyonu. O da bir duygu sömürüsü bence. 13. bölümün en önemli sahnelerinden biri de kesinlikle Şirin'le Fadime arasında geçen konuşmaydı. Evet. Ay orada ben bir ağla, Çok ağla. duygusaldı, Çok duygusaldı. evet. Fadime de çok tatlı ağlıyor bence. O duyguyu da güzel veriyorlardı ikisi de. Ben o sahneyi de çok beğendim. Öyle bir geçmiş detayının artık ortaya çıkmasını da beğendim. Evet. Bir de şey oldu. Şimdi bölümün devamında İso ile evlendikleri için Şirin'in orada ona kol kanat gereceğini ve koruyacağını da biliyoruz. Çünkü orada aralarında bir hani sevgi Evet. olduğunu görüyoruz. Evet. Fadime'nin böyle bir şey kabul etmesinin bir gerekçesi de olmuş oluyor. Şirin'e güveniyor. Evet, mesela fragmanda gördüğümüz sahnede İso sadece Fadime ile baş başayken bu evlenelim yoksa Şerif'in planları var gerçeğine baş başa söylemiyor. Şirin yanlarındayken söylüyor. Yani Orada ikna daha- eden aslında tek başına İso olmuş olmuyor. Şirin'le beraber ikna etmiş oluyorlar. O açıdan da güzel bir arka planı sağlamış oluyor o. Ve tam dizinin baş kısmında oldu. Evet. Biz Bölümün. hazırladı ve güzeldi. Ama sadece şunu düşünüyorum. Fadime'yi istemeye geldik diye. Geldiklerinde Fadime kahveyi böyle atıyordu önlerine. Çok saygısız Çok saygısız davranıyordu. konuşuyordu. Evet. Yani hiçbir zaman o zamanlarda Şirin'e karşı ayrı bir zaafının ve sevgisinin olduğunu görmemiştik. Evet ama Ya da mesela Eleni'yi evde tuttukları zaman yanına geliyordu ya Fadime'de. Burası yağ koktu deyip içeri gidiyordu. Bunu Şirin'e söylüyordu. Çok büyük saygısızlık bence mesela. orada bence Ay, şey o de geçmişte gösteriyor. gelen o minnetini veya sevgisini görmemiştik. Acaba bu sonradan da düşünülen bir şey mi? Olabilir Yoksa- ama diğer bir yandan da biz Şirin'le olan olayı Şirin'in en büyük yaslı ve korkulu olduğu dönemde gördük. Yani o durumda acıdı da geldi yanına ve dedi ya Şerif umurumda değil hiç hani sevinirim bile ona bir şey olsa ama hani buradaki mesele sensin gibi. Evet, Hani normal bir durumda normal hayat akarken düşman var ama ekstra durumlarda ben unutmam demiş gibi bir şey oluyor. Böylece aslında Adil'in de Şirin'e olan sevgisinin sebebini de öğrenmiş olduk. Belki daha fazlasını da öğreneceğiz bakalım. Oruç ve Eleni sahnelerine gelirsek. Ben en sevdiğim sahneler, ben normalde Estilciyim. Esme ve Adil sahneleri zaten çok güzeldi, çok tatlılar. Ama Oruç ve Eleni'nin bir sahnesi vardı. Arkada çalan müzik de çok güzeldi. Konuşmaları da çok Hangisi? tatlıydı. Eleni Sevcan'ın başında dua ederken Oruç geliyordu ya. Nefret etmek hakkında mı konuşuyorlardı? Evet, nefret etmek hakkında konuşuyorlardı. Orası çok güzeldi ama arka müziğinin de böyle ninni gibi çok tatlı o müziğinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu bölümdeki müzikler çok daha iyiydi bence. Evet, bence de. Bu arada Yunanca şarkının Türkçe versiyonunu da kullanmışlar. Bence Yunanca versiyonu daha güzel. Bence de hiç Türkçe'yi duymayabiliriz. Bambaşka bir şarkı olmuş Aynen, yani. bence de. O çok Bu daha Esme'nin etkileyici. konağa geri döndüğü sahnede çalan şarkıdan bahsediyoruz. Bir de o normalde Yunanca versiyonu Eleni ile Oruç sahnelerinde çalıyordu. Ve çok etkileyici anlarda çalıyordu. Ben çok seviyordum. Türkçesi güzel ama öbürü kadar etkili değil. O Bence de. beatleri falan da. Ben de Orelciyim. Oruç ve Eleni sahnelerini çok seviyorum. Bu bölümde güzel sahneler vardı. Vardı evet. Ama TikTok videomuza gelen bir yorumda da biri yazmış. Ben de izlerken aynısını düşündüm. Oruç ve Eleni arasında bu bölümde geçen konuşmada Nasip ne diyordu ya Evet. Eleni. 8. bölümün veda sahnesinde Nasip deyip birbirlerine veda ediyorlardı Övgün'ün ya. en favori sahnesi. Bence bütün dizinin 13. bölüme kadar bütün bu 13 bölüm arasında en güzel bölüm 8. bölümdü. Yani beni en çok etkileyen bölüm 8. bölümdü. Ve 8. bölümdeki diyaloglar da çok iyiydi. O veda sahneleri çok iyiydi. Çok duygusaldı. Evet, Yani orada Nasip'in ne olduğunu biliyor olması lazım Eleni. Evet biliyor ama ben sanki şey gibi düşündüm. Orada akıllarına benim payıma düşen Malakas mı diye üzülüp ağlıyor ya. Hani o espriyi yapabilmek için umursamamışlar. Geçmişte nasip kelimesini bilmesini gibi. Ama çok önemli bir detaydı. Biz unutmayız. Ben artık savcı karakterine alıştım. Her ne kadar bu işte polisiye içeri girmeler vesaire kısımlarını çok sevmesem de varlığının gerekli olduğunu artık inanıyorum. Evet çünkü artık bunlar da abarttılar. Evet yani. Fırtınalar ve koçeriler abarttılar artık. Yaşam tarzlarını bir sakinleştirmeleri gerek. Belki de savcı böyle bir yola sokar diyeceğim ama sokmayacak yani onu takip edecek sadece. En son fragman yorumlarımızda sorduğum şey bu oda ne? Burada niye inşaat var? Kimin odası bu? Burası neresi dediğim aslında hiç de sebebi olmayan bir yermiş. Benim tahminim çekimi kolaylaştırmak için hastane içinde değil de bir evin içinde hastane odasıymış gibi yaptıkları bir yer. Hani sanki kullanılmayan bir odada gizli konuşuyorlarmış gibi yapılmış. Bir anlamı yokmuş yani. Ne birinin kliniğiymiş ne birinin eviymiş.
Çok da anlamlı değilmiş. Bir de şu sahne güzeldi. Bu Adil, Esme ve Eleni'nin yine aile gibi olduğu sahneyi beğendim ben. Ben de. Ve Esme'nin Oruç ve Eleni'nin aşkına karşı onaylayıcı olmamasını da beğendim. Evet, Çünkü gerçekçi. baktığımız Biliyor. zaman konuyu hemen bölüm konumuza bağlıyorum. Onlarınki de toksik olurdu. Bir kere Zarife'nin ilişkinin içerisinde varlığı bile Zarife'nin Hani- gelini olmak bir kabus yani. evet, Ah, o yüzden yani Oruç'la Eleni gerçekten oldukları zaman mutsuz olurlar. Ama biz yine de onların bir araya gelmesini isteyeceğiz. İşte bu da dizilerin ilginç bir tarafı. Mesela İşte toksik ilişki izlemeyi seviyor muyuz? Seviyoruz demek ki. evet, toksik karakterleri seviyor muyuz? Bence güzel sunulduğu zaman seviyoruz ama işte bu bence çok tehlikeli. Çünkü toksik karakterleri sevdiğimiz zaman bence gerçek hayatta ona benzer birini gördüğümüz zaman onu da sevmeye eğilimli olabiliriz. Burada O yüzden- en önemlisi bilinçli izleyici olup neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark edip ona göre de Kesinlikle. izlemeyi sevebiliriz ama gerçek hayatta karşımıza çıktığı zaman bunun ayırdına varmamız gerekiyor. Evet. Bu önemli. Şaka değil. Böyle bir kamu spotuyla da bitirmiş olduk. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederseniz ilgili başka videolarda yapıyoruz dizilerle ilgili. Hem YouTube Shorts'ta hem TikTok'ta, Instagram'a da bir şeyler düşünüyoruz. O yüzden bizi bütün mecralarımızdan takip ederseniz seviniriz. Evet. Videoyu beğendi yapın. Hype puanı da verirseniz bu da bizim işimize yarar diye düşünüyoruz. Bilmiyoruz aslında. İlk, Daha ilk yeni hafta bir şey bu. veriliyor galiba. Hype yeni bir şey evet YouTube'da. İlk hafta verilen bir puan gibi bir şey. Sevdiyseniz bizi hemen takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoda toksik ilişkiler ve televizyondaki çekici olan ilişkileri konuştuk. Neden toksik ilişkiler bize çekici geliyor? Hangi örnekler var? Ve gerçekte de bunlara kapılıyor muyuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça Hoşça kalın. kalın.